Jose Matthews ömrünü dağlarda geçirdi ve yalnızdı. Babasını ömrü boyunca sadece 3 kere görmüş olsa da onu sevdiğini ve 75 yaşında ölene kadar günah ve sefaat içinde bir imparatoru bile utandıracak bir hayatı olduğunu söyler. Jose gençliğini hırsızlık yaparak geçirdi. 1870'lerde Dutch ile birbirlerini soymaya çalıştılar ve bu vesileyle tanıştılar. Zaman geçtikçe Dutch ile çok yakın arkadaş oldu ve Van der Lin'in de çetesini kurdular. Çetenin kurulumundan kısa bir süre sonra Hosea Bessie ile evlendi ve suç hayatını geride bırakmaya çalıştı. Suç hayatını bırakmak için çeteden ayrılsa da kısa bir süre sonra çeteye geri döndü. Bessie'nin kampta yaşadığı zamanlarda çete üyeleri onu kibar ve sevecen biri olarak tanıdı. Hosea kendisi gibi biri için bu denli iyi kalpli birinin fazla olduğunu bile söylüyordu. Tam yılını bilmesek de 1883 ve 1897 yılları arasında Bessie öldü. Bessie'nin ölümünden sonraki bir yıl boyunca Hosea her gün sarhoştu ve depresyondaydı. Zamanla acısı hafiflemeye başladı ve normal hayatına döndü. Hosea hem çetenin en yaşlısı hem de Dutch'ın en eski dostudur. Dutch'a sürekli tavsiyelerde ve önerilerde bulunarak ona yardım eder. Çetenin bir nevi beyni konumundadır. Dutch'la aynı fikirlerin peşinden koşsalar da Hosea'nın çetenin geri kalanına katılmadığı birkaç durum var. Mesela yapılan amaçsız katliamlar gibi. Blackwater'daki başarısız soygunda gene Hosea tarafından uygun görünmeyen birkaç cinayet işlenir. Coulter'da geçirdiği günlerden sonra yeni kamplarına taşınırlar ve Arthur'la ayı avına çıkmak gibi farklı aktiviteler yaparlar. İlerleyen bölümlerde Grey ailesiyle anlaşma yapmak için çeteyle birkaç göreve katılır. Bu görevlerden sonra oyuncu isterse Dutch ve Hosea ile birlikte balığa çıkabilir. Sonrasında büyük ailelerin olayı anlaması ve Jack'i kaçırması üzerine Braithwaite malikanesine yapılan saldırıda yer alır. Hosea Saint Denis'te Arthur, Dutch ve Bill ile birlikte belediye başkanının evindeki partiye katılır. Hosea'nın partide birkaç ipucu bulması sonucu Angelo Bronte öldürülür. Ulusal banka soygunu yapılırken Hosea'nın görevi Abigail ile birlikte kanun adamlarına oyalamaktır. Bir süre boyunca kanun adamlarının dikkatini başka yere çekebilseler de çete bankaya girdiğinde Hosea Pinkerton'lar tarafına yakalanır, Abigail ise kaçmayı başarır. Milton ve ekibi bankanın önüne gelir ve Hosea'ya silah doğrultarak Dutch'a yeterince şans verdiğini belirtir. Dutch henüz kararını belirtmese de Milton onu ileri doğru iter ve göğsünden vurarak öldürür. Banka soygununda öldürülen Hosea ve Lenin'in mezarları Sadie ve Charles tarafından Bluewater Marsh'a gömülür. Oyuncu isterse açık dünyada Hosea'nın mezarını ziyaret edebilir. Evet dostlar, Hosea'nın hikayesi buraya kadardı. Diğer videolara göre biraz daha kısa oldu, farkındayım. Şu anlık RDR serisinden birkaç karakterin daha videosu gelecek. Ondan sonra yeni bir seriye başlayacağım dostlar. Sadece bir süreliğine RDR'ye ara verip farklı serileri göz atacağız. Farklı bir oyun isteğiniz veya karakter isteğiniz varsa yorumlarda belirtin dostlar. Bana destek olmak için iki kanalıma abone olmayı, video like atmayı unutmayın. Diğer videoda görüşmek üzere dostlar. Hoşçakalın.